18 Mart 1915 sabahı, Çanakkale Boğazı'nın sisle kaplı sularında Osmanlı topçularının mevzileri ve Nusret Mayın gemisi tarafından dökülen mayınlar, İtilaf donanmasının ilerleyişini adeta durduruyordu. Gökyüzü soluk kırmızı bir ışıkla aydınlanırken, donanmanın savaş gemileri, top mermilerinin ve patlayan mayınların gölgesinde yavaş yavaş boğaza yaklaşmaya çalışıyordu. Amiral Carden raporu, İngiliz tarafı. Several battleships have struck heavy fire and mines. Losses are severe. Withdrawal is under consideration. The strait is proving more lethal than anticipated. Our officers note the unexpected precision and discipline of the Ottoman artillery. Yani, birkaç savaş gemisi ağır ateş ve mayınlara maruz kaldı. Kayıplar çok ağır. Geri çekilme düşünülüyor. Boğaz, tahmin edilenden daha ölümcül çıkıyor. Subaylarımız, Osmanlı topçularının beklenmedik hassasiyet ve disiplinine dikkat çekiyor. Bu rapor, Boğaz'ın geçilemezliğini ve Nusret'in mayınlarının ölümcül etkisini açıkça ortaya koyuyordu. Savaşın bu ilk aşamasında bile insan iradesi, planlama ve doğanın zorlukları birbirine karışmış, denizin üzerinde kırmızı bir gölge bırakmıştı. Nusret, Mayın Gemisi Belgesi, Osmanlı. 18 Mart 1915'te Erenköy bölgesine 26 mayın döşedik. Bu mayınların etkinliği 18 Mart'ta düşman donanmasının saldırısı sırasında gözlemlendi. Her mayın hassas bir şekilde yerleştirildi ve stratejik bir avantaj sağladı. Engin geçişlerin önlenmesini sağladı. Bu satırlar, savaşın sadece askerlerin değil, aynı zamanda mühendislerin ve stratejistlerin emeğiyle şekillendiğini gösteriyordu. Her mayın, ölümle yaşam arasında ince bir çizgi çiziyordu. 25 Nisan 1915 sabahı, Anzak kuvvetleri sığ sularda ilerlerken, karşılarında Mustafa Kemal'in emri altındaki 57. Alay ve tepelerdeki Osmanlı siperleri vardı. Denizden çıkan ilk ışık hem umut hem de dehşet getiriyordu. Mustafa Kemal'in emri askerlerin yüreğine kazındı. "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." Anzak Günlüğü, Private John Simpson. We landed under a hail of bullets. Men fell beside us. Yet we climbed the cliffs. I cannot say why I survived, while so many did not. The screams, the smoke, and the relentless waves. It was chaos, and yet we advanced. Yani kurşun yağmuru altında indik. Adamlar yanımızda düşüyordu. Ama biz yine de kayalıklara tırmandık. Neden ben hayatta kaldım da diğerleri kalmadı bilemiyorum. Çığlıklar, duman ve durmak bilmeyen dalgalar. Tam bir kaos vardı. Ama yine de ilerledik. Her adım bir sınavdı. Deniz, taşlar ve düşman ateşiyle birleşerek sanki insanın direncini test ediyordu. Çavuş Mehmet Akif'in yazdığı gibi, sabah saatlerinde düşman sahile çıktı. Onları tepelerden izliyoruz. Çok kayıp veriyorlar ama ilerliyorlar. Biz hazırız. Her karış toprağı koruyacağız. Combbayırı ve tepeler sabahın ilk ışıklarında ölüm ve cesaretin kesiştiği noktaydı. Mustafa Kemal, askerlerin moralini yükseltmek ve mevzileri organize etmek için siperleri dolaşıyor, her karış toprağın savunulmasını sağlıyordu. Siperlerde cesaretin ve korkunun iç içe geçtiği saatler yaşanıyordu. Kan, duman ve çığlıklar arasında askerler hem hayatta kalmak hem de görevlerini yerine getirmek için mücadele ediyordu. Her toprağın savunusu, insanın sınırlarını zorlayan bir deneyim haline gelmişti. Anzak Günlüğü, Private William Brown. We tried to take the reach, but bullets tore through the air. Some fell, screaming. I crawled, heart pounding, trying to reach my comrades. The cliffs seemed endless. Death was everywhere. Yet we pressed on. Yani sırtı ele geçirmeye çalıştık. Ama mermiler havayı yırttı. Bazıları çığlık atarak yere düştü. Kalbim çarparken arkadaşlarıma ulaşmak için sürünerek ilerledim.
Kayalıklar sonsuz gibi görünüyordu. Ölüm her yerdeydi ama biz ilerlemeye devam ettik. Siperlerdeki Türk askerleri de aynı kararlılık ve disiplinle düşmanı durduruyordu. Her bir tabanca, her bir mermi hem ölüm hem de direnişin simgesiydi. O sırada hemşire Fatma Hanım günlüğüne şunu yazıyordu: "Kıyıya ulaşan yaralı askerleri selyelerle taşıyorum. Kan, çamur ve duman arasında insanlığımızı korumaya çalışıyoruz. Bazıları ölüme yaklaşıyor ama hala nefes alıyor. Her hayat bir mucize." Bazı askerler kendi hayatlarını tehlikeye atarak yaralı arkadaşlarını kurtarmaya çalışıyordu. Siperler arasında sessizce ilerleyen bu cesur insanlar, insanlığın ve kahramanlığın savaş ortamındaki en saf hallerini temsil ediyordu. Osmanlı Askeri Mektubu, Mehmet Ali Bey. Düşmanın ilerleyişini durdurmak için kendi hayatımı hiçe saydım. Yanımdaki yaralıyı taşırken ölüm her an yakındaydı. Ama görevimizi yerine getirmek her şeyden önemliydi. Bu anlar, savaşın sadece ölüm değil, aynı zamanda insanın özveri ve dayanıklılığının da sınandığı yerler olduğunu gösteriyordu. 1934'te Atatürk, Anzak annelerine şöyle seslendi: "Çocuklarınız bizim çocuklarımızın yanına düşmüş olabilir ama hepsi büyük bir kahramanlık göstermiştir. Onları anarken barış için hatırlayın." Günümüzde torunlar, Gelibolu'daki törenlerde gözyaşlarıyla buluşuyor. Savaşın acısı, barışın ve insanlığın önemini hatırlatıyor. 18 Mart, deniz geçişinin imkansızlığını ve Nusret mayınlarının ölümcül etkisini ortaya koydu. 25 Nisan, kara savaşlarının başlangıcını ve insanüstü mücadeleyi gözler önüne serdi. Barış mesajı hem tarihsel ders hem de uluslararası kardeşlik için bir sembol oldu. Denizden kara harekatına uzanan bu yol, cesaret, fedakarlık ve insanlık hikayeleriyle doludur. Gelibolu kıyılarında bugün hem Türk hem Anzak torunları, geçmişin sessiz yankılarıyla barışın değerini hatırlıyor.